Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere senelerdir yaptığım, deneyenlerdense tam not alan, tane tane ezilmeden kayısı reçeli yapmanın tüm püf noktalarını anlattım. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen reçelimizi yapmaya başlayalım. Bunun için reçel yapmak istediğimiz kadar kayısı alıp öncelikle birkaç dakika sirkeli suda bekletip yıkayalım. Ardından bir süzgecin üzerine alıp geçelim kayısılarımızın çekirdeklerini çıkartmaya. Bunun için ben küçük bir çay kaşığı kullandım. Çay kaşığımızı elimize alıp kayısımızın saplak olan kısmına çapraz olacak şekilde tutup bastıralım ve bu şekilde kolaylıkla çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. Dilediğiniz miktarda kayısı kullanabilirsiniz. Ben sadece 1 kilogram kayısıyla yaptım. Çünkü şu an tam zamanı değil, tam mevsimi değil. Şekerpare cinsi kayısılar daha çıkmadı. Ama ben göstermek amaçlı sadece 1 kilogramla hazırlayıp sizlere tarifimi hemen paylaşmak istedim. Şimdi hepsinin çekirdeklerini çıkarttıktan sonra genişçe bir leğende soğuk su alalım. Yani oda ısısında bir su alalım. Ve üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar karbonat ilavesi yapıp karbonatlı suyumuzu bu şekilde hazırlayalım. Hazır olan karbonatlı suyumuzun içerisine çekirdeklerini çıkarttığımız kayısılarımızı ekleyelim. Bir nevi kireçte reçel gibi düşünebilirsiniz. Karbonat reçelimizin yani meyvelerimizin daha diri olmasını sağlayacaktır. Kesinlikle tadında ve kokusunda hiçbir değişiklik olmayacaktır. Aklınızda soru işareti kalmasın. Meyvelerimizi karbonatlı suyun içerisine aldıktan sonra elimizle şöyle bir karıştırıp ardından en az 4-5 saat kadar bu şekilde dinlenmeye alalım. Eğer hava çok fazla sıcak ise buzdolabında da dinlendirebilirsiniz. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra üzerindeki fazla karbonatından arındırmak amaçlı karbonatlı sudan alıp temiz suyun içerisine atalım. Dilerseniz bu işlemi akarsuyun altında da yapabilirsiniz. Ben sizlere göstermek amaçlı bu şekilde yaptım. Hatta süzgeçte yıkayıp o şekilde de dinlendirebilirsiniz. Ben öncelikle temiz suyla yıkadım. Daha sonra ise bir süzgecin üzerine aldım ve o şekilde dinlendirdim ki tamamen suyu süzülsün. Bu arada daha önce eğer bu tarifimi denediyseniz deneyen arkadaşlardan da özellikle yorum bekliyorum. Şimdi o süzgecin üzerinde beklerken biz geçelim reçelimizin şerbetini yani şiresini hazırlamaya. Bunun için 1 kilogram meyve için 1 kilogram toz şekeri uygun bir tencereye alıp üzerine 1 kilogram şeker için 200 milim yani herkesin evinde bulunan klasik su bardağıyla 1 su bardağı suyu üzerine ekliyorum ve 2 ince dilim kadar da limon ilave ettim. Eğer birazcık ekşi olmasını sevmiyorsanız sadece 1 dilim veya yarım yemek kaşığı kadar limon yeterli gelecektir ama limonsuz kesinlikle olmaz. Aksi takdirde meyveniz yani reçeliniz daha sonrasında şekerlenebilir ve 3-5 dakika kadar bu şekilde kaynamasını bekledim. Kaynamaya başladıktan sonra şimdi meyveleri tek tek içerisine atıyorum. Tamamını aynı anda atmayın ki meyveleriniz ezilmesin. Ve yeri de olabildiğince geniş olmalı. Ben sadece 1 kilogram meyve için bu şekilde bir tencere kullandım. Eğer daha fazla meyve ile yapacaksanız mutlaka daha geniş bir tencere kullanın. Aklınızda bulunsun. En önemli püf noktalardan bir tanesi de budur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi de yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Tarifle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdi reçelimizi ortalama 10 dakika kadar kaynattım. Yani kaynamasını bekledim. Tamamen kaynayıp köpüklemeye başladığında üzerinden meyvelerin hafiften bastırarak şerbetle temas etmesini sağlıyorum ki daha sonrasında dinlenme aşamasında üzerleri kararmasın. Bu şekilde yaptıktan sonra ocağı kapatıyorum ve en az bir gece kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Bu arada dinlenme aşamasında havayla temas edip meyvelerimizin üzerleri kararmasın diye de tenceremizin kapağını kapatmayı kesinlikle unutmayalım. Tekrardan ocağımızı açalım ve reçelimizin kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladığında göreceksiniz ki hemen meyvelerinizin rengi değişip şerbetini tamamen içerisine çekmeye başlayacaktır. Bu aşamada üzerine hafif köpükler toplanmaya başlar ama bunları toplamıyoruz. Tamamen son aşamaya kadar köpüklerini ellemeden bekliyoruz ve ocağımız
Ocağımız mutlaka orta ateşte olmalı ve kesinlikle reçelimizi karıştırmıyoruz. Aklınızda bulunsun. Üstü tamamen köpüklenip kaynamaya başladığında ortalama 15 dakika sonra ocağımızı kapatıyoruz ve tekrardan bir tık soğumasını bekliyoruz. Toplamda 20 dakika kadar da bu şekilde dinlendirelim. Yine bu aşamada üzerindeki köpükleri almayalım. 20 dakika kadar dinlendirdikten sonra ocağımızı açıp tekrardan kaynamasını bekleyelim. Bu şekilde dinlendirerek pişirdiğinizde hem reçeliniz çok lezzetli, hem meyveleriniz çok dolgun, hem de kesinlikle ezilmeyecekler. Yeteri kadar artık pişmiş. Zaten renginden de anlaşılıyor. Şimdi artık üzerindeki köpüklerin tamamını kaşıkla toplayabiliriz. Ne kadar güzel toparlarsanız reçeliniz de bir o kadar güzel olur. Yoksa bildiğiniz gibi bu şekilde köpükler olduğunda reçelinizin kalitesini de düşürecekler. Artık hazır olmuşlar. Şöyle meyvelerin renginden de anlayabilirsiniz. Toplamda 40 dakika kadar kaynattım ama dinlendire kaynattım, aklınızda bulunsun. Kıvamını da bu şekilde bir kaşığı içerisine daldırıp çıkardığınızda eğer yavaş akıyorsa damlalar, demek ki kıvamı da artık hazırdır. Şimdi 10 dakika kadar da tamamen pişirdikten sonra dinlendirdim. Artık kavanozlara doldurabilirsiniz. Ben öncelikle şöyle bir servis tabağına alıp sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kaynar haliyle bile suyunun kıvamı da gayet güzel ve de çok lezzetli görünüyor. Bu şekilde bir tabağa aldıktan sonra geriye kalanını ise kavanozlara doldurdum. Bu arada eğer kışlık hazırlayacaksanız kesinlikle kavanozlarınızı önceden sterilize etmelisiniz. Yani kaynar suyla yıkayıp tamamen kurutmalısınız. İçerisinde bir damla suyun olması bile daha sonrasında reçelinizin bozulmasına neden olabilir ve kullandığınız kavanoz kapaklarınız eğer mümkünse yepyeni ve kaynar suyla yıkanmış olmalı. Aklınızda bulunsun. Kaynar suyla yıkayıp güzelce kuruladıktan sonra artık reçelinizin, yani kavanozunuzun kapağını sıkıca kapatabilirsiniz ve hazır olan kavanozdaki reçelimizi ise en az 2 sene kadar hiçbir şey olmadan ilk günkü tazeliğiyle güneş görmeyen serin ve kuru bir yerde dinlendirebilirsiniz. Ve artık tamamı servise hazırdır. Gördüğünüz gibi tane tane ve çok güzel bir kayısı reçeli hazırladık. Daha önce denediyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Denemediyseniz ise deneyecek olanlara fikir olmak amaçlı denedikten sonra yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.